Bekleyen dostlar da var. Hepinize merhaba. İpek arkanda cam açtın ama ışık Evet, kötü oldu. Ben kapatıyorum. çok kötü Tamam. oldu. Hadi, Problem yok, kapatıyoruz. hadi kapat onu, panjuru kapat. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar hepinize. Moderatörler burada mısınız? Evet, Yine internetimde problem var. Söyleyeyim baştan, ciddi problem var. Sürekli gidiyor. Apartmanda yine fiber problemi var. Ay inşallah Allah'ımdan enerji yaptım ama dur bakalım. hadi bakalım, İnşallah güzel bir yayın olur arkadaşlar. İnşallah. İpek, onun dışında nasılsın? Nasıl geçiyor günler? Valla şükürler olsun, hamdolsun. Yani nasıl geçsin işte, yarın değil öbür gün ayağımla ilgili bir problemim. Dolayısıyla küçük bir operasyon geçireceğim. Onun Geçmiş. haricinde iyiyim. Başka bir şeyim yok. Yani evdeyim. Sağlığımız, sıhhatimiz yerimizde. Bir şey olduğu yok. Ay Yıldız hoş geldin. Merhabalar. Eyvah, Siz iyi misiniz? ben yine görmüyorum. Hiç kimseyi görmüyorum. Yine yazıları Ya bu okuyamıyorum. arada bir şey söyleyeceğim. Dün benim DM atmışlar bana. Diyorlar ki işte DM'de Bilal Bey'e söyler misiniz? Kimdi? Amerika'dan, New York'tan Sonya. Lütfen diyor Bilal Bey'e iletir misiniz? Biz alt yazıları asla okuyamıyoruz ve alt yazıları kesinlikle görmüyoruz diyorlar. O yüzden dolayı ben de iletirim dedim. İyi yap. Sizden şey bekliyorlar. Yani böyle bir sıkıntı var açıkçası. Arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen Ama yayınımızı böyle yapalım. çoğu insan görüyor, değil mi? Çoğu insan görüyor. Değil mi? Sen de Ben görüyorsun. buradan herkesi görüyorum, okuyabiliyorum. Gelen mesajları değerlendirebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Ay Leyla ablacığım hoş geldin Lale Arzu. Öpüyorum seni kocaman. Lale Arzu özel abonem, hoş geldiniz. Ben göremiyorum Lale Hanım. Yazıları yine Ben bugün. söyleyeyim size, Ay Yıldız dün son dakikalarda dondunuz. Ne kaçırdım diyor. Özgen Karcı merhabalar, iyi yayınlar diyor. Bu arada Servin işi sağlam burada. Adana Selvin Hanım. Evet, merhaba. Şebnem Keçecioğlu. Onur'u soruyorlar. Nerede Onur diyorlar. Bir açıklayın. Herhalde beni istemiyorlar Hayır, bunlar. hayır. Bugün Onur Akay'ın günü. Çarşamba Onur Akay'ın konuk olma günü. Onur Akay'ın Edremit'te kitap fuarı var. Edremit Kitap Fuarı başladı. Acaba öyle mi Yeni bir diyorum yoksa kitap, Bülent Hanım'ın yanında mı? Konseri vardı ya Bülent Hanım'ın dün. Resimler yeni, çekmiş onunla. Onur. Bülent yeni ablasıyla birlikte. ondan ayrı olarak o dündü. Yayın bugün ya bizim. Ee, Biliyorum. Espri kitap yapıyorum. yeni bir kitap çıkardı ya Onur Akay. O kitapla ilgili Edremit Kitap Fuarı'nda Onur Akay'ın olduğu yerde imza günü var bugün. O yüzden katılamadı. O konserden haberim yok. Evet. Peki. E, Onun dışında dostlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Biz başlayalım o zaman. Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı e, Seyran karakterinin ablasını oynayan, Suna karakterini oynayan oyuncu Belil Pozam 3 bebek aylık beklediğini hamile. bebek beklediğini evet, açıkladı. Eşi Ersin Arıcı ile birlikte bebek beklediklerini duyurdular. Yalı Çapkını dizisinin setinde tanışmışlardı ve e, dizi devam ederken dünya evine girmişlerdi. E, Ne diyorsun? Anlayamadım. Nasıl dizi başlarken dünya evine girdiler? Dünya Dizi evine devam yeni ederken giriyorlarmış. Daha dizi hamile devam, olduktan sonra giriyor. dizi devam ederken evlendiler. Dizinin 3. senesinde evlendiler. Yani dizide Tamam. değil tabii. Ben şöyle bir şey söyleyeyim Bilal abicim. Okuduğum yerlerde bana 3 aylık hamile olduğunu söyledi. Yani söylediler. Yazıyor, öyle yazıyor. 3 aylık hamile. Sanki ben öyle okudum. Yani işte evlenmeden önce hamile kaldı gibi. Yo, yo, değil değil. Değil değil. Evlendiler onlar. Baktım ki tatlı bir çift ama kız da çok şeker. Ben kızı bilmiyorum, biliyorsunuz. Ben seyretmedim Yalı Çapkını'nı. Sizin vesilenizle tanıyorum. O Evet. da yani Afra ve Mert için öyle baktım. Allah tamamını erdirsin denilir öyle bebek konularında. Çok böyle e, cici bici bir kız. Öyle söyleyeyim. Çok çok da sevilen bir oyuncu, çok da başarılı bir oyuncu. Eşi de öyle çok sevilen, başarılı bir oyuncu, kocası. Ve kocası şimdi yeni bir diziye başlayacak. Dün Mert Demir'in
konserine gittiler birlikte. Mert Demir'in konserinde zaten o konserin girişinde, çıkışında falan elinde çanta vardı Beril Pozam'ın ve gayri ihtiyarı karnının üzerine koyuyordu. Karnını gizleme ihtiyacı duyuyor. Hamilelerde öyle olur ya. Nazardan Allah korkarlar Bilal abi. Çünkü hamileler çok nazara gelir, çok kötü enerjiye gelir. Çocuk isteyip de olmayanlar var. Ne bileyim işte yani düşük yapanlar var. Sağlık sıkıntısı yaşayanlar var ya da hiç hamile kalmak isteyip de tüp bebek yapıp muvaffak olamayanlar var. O yüzden dolayı doktorlar da hep öyle söyler. Hamile olduğunuzu ilk 3 aya kadar ya da 4 aya kadar söylemeyin derler. Çünkü negatif enerjilerden ve kötü enerjilerden arınsınlar diye. Yahut da nazar olmasın diye bebeğe. geldim, geri geldim. Ne Birden oldu Bilal abi? İnternette bir problemimiz var galiba. Böyle gelip gelip gidiyor. yok, benim yok da birdenbire düştüm. Yani Evet, bilmiyorum, öyle neden bir şey oldu. olduğunu bilmiyorum. Evet, Arkadaşlar beğeni yapalım. Bakın 272 kişiyiz. Ama 30 beğeni olmaz. Ne olursunuz beğeni yapalım, tamam? evet. Bu arada Ersin Arıcı da yeni bir diziye başlayacak. Onu söyledi dün şeyde Mert Demir konserine girerken ve bebek müjdesini de verdiler. Hayranları çok sevindi. Peki arkadaşlar, peki arkadaşlar, e, beğen yapmayı ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Gerçekten çok az. Çok az. Evet. Serenay, 241 kişi, 35 az. Buyurun. şimdi bu Mert Demir konserine konuşacağız da Serenay Hı. Sarıkaya önceki gün muhabir arkadaşlarla karşılaştığında dün söylemiştim ya saçları çok güzeldi. Parıl Evet, parıl parlıyor dediniz. Parlıyor parıl parıl parlıyor diye. dedim. Dün konuşmadığımız bir ayrıntı vardı oradan o videodan o çekilen görüntülerden. Mert Demir'le ilişkisinin nasıl gittiğini soruyorlar. İyi diyor, iyi gidiyor diyor. Ve peki diyorlar bu güzel beraberlik evlilikle sonuçlanacak mı diye soruyorlar. O sırada Serenay Sarıkaya arabasına biniyor ve kapıyı kapatıyor. E, Çocuklara teşekkür ediyor. Tam o soru geliyor ve arabanın içinde kahkahayı basıyor, tutamıyor kendini, kahkaha atıyor evlilik sorusundan sonra. Şeyden camdan bunu görüyoruz. Arabanın camından bunu görüyoruz videoda. Kahkaha sesi de geliyor arabanın içinden. Neden gülmüş olabilir sence? Evlilik sorusuna Mert Demir'le evlenecek misiniz diye soru gelince. Yani bir insan niye kahkaha atar? Mutluluğundan atar. Yani zaten ya da evli gibiyiz der. Yahut da e, şu anda siz magazincisiniz biliyorsunuz. Araları çok mu iyi yani? Çok iyi. Birbirlerini çok seviyorlar. Allah Birbir bozmasın. üçüncü senesi Ekim ayında üçüncü seneyi devriyeleri olacak. Tanışma, sevgili olma üçüncü senelerine giriyorlar. Yani Bilal bayağı abi, bazı insanlar gülerek tepki verirler. Yani bu her tarafa çekebilirsin bunu. Lastik gibi bir şey. Kahkaha atarak size ne diyebilir? Kahkaha atarak evleneceğiz diyebilir. Kahkaha atarak biz zaten evliyiz gibi diyebilir. O ona kalmış bir şey. Onun hissiyatını bilemem. Neye istinaden güldüğünü bilemem yani. O konuyla ilgili hani açıkçası çok yorum yapamıyorum. yani belki de aman sorduğun soruya bak. E, Yani ciddiye aldığı bir konu değil belki de evlilik konusu. Onun için gülüp geçti Tabii o da kahkaha. olabilir. Ha? Evlilik ona ters gelmiş olabilir. Böyle biz mutluyuz deyip kahkaha atabilir. Her türlü bir şey var yani. Buradan her türlü her şeyi çıkarabiliriz ama o kadar çok şey çıkarabiliriz ki şu an yorum yapmam buradaki izleyenleri de yanıltır. Başta da kendimi yanıltır yani. Ama öğreniriz illaki. Yani bunu ben Instagram'da da bir video çektiğimi yayınladım ve şöyle sordum. Selena'ya sordum. Videoda mutluluktan mıydı o kahkaha yoksa evlilik sorusuna hadi canım sen de cevabı mıydı? Ama bence mutluluktan şıkkı daha ağır basıyor. Ama Yani Serenay çok sen, mutlu de, zaten. sen demin benim bu söylediğime paralel bir şey söyledin aslında. Ne gibi?
Yani biz böyle çok mutluyuz ya. Her şey Evet, çok biz güzel. böyle mutluyuz yani. Size ne? Evet, Alay ediyor yani evet, karşısındakiyle. Bana evet. ya benim istim Uru der ama yanıltabilirim insanları ama ben de aynı şeyi yapardım. Kahkaha atardım. Yani size ne? Sizi ilgilendirmez gibilerden. Ya da biz çok mutluyuz. Evet. Yani evlilik mi bizim ilişkimizin kaderini değiştiriyor ya da bizim ilişkimizin yolunu değiştirecek? Biz böyle mutluyuz. Çünkü bazı insanlar evliliğin biliyor musun Bilal abicim gerçekten aşkları bitirdiğine inanırlar. Bana gelen çoğu danışan da böyle. Yani Sıkıldık. diyorlar ki biz işte evlendik ama maalesef mutsuzuz. O yüzden boşandık. Sevgiliyken evliliğimizden daha çok uzun süreli bir sevgililiğimiz vardı. Atıyorum mesela 7 sene flört ettiyse 3. sene evlilikte boşananlar geliyor bana genelde. O yüzden dolayı bununla ilgili yorum yapabilirim. Yani evliliğin aşkı öldürdüğünden bahsediyorlar. Serenay da bir aşk kadını değil mi? Aşk kadını. Serenay aşk kadını, evet. Serenay aşk kadını. Ee, Yani Serenay hiç böyle aylarca yalnız kalmadı. İlişkiler Evet. bittikten sonra bir şekilde hayatına yeni bir kapı açmayı başardı. Bunu başarabilmek, bunu becerebilmek, bunu kaldırabilmek, bunu içselleştirebilmek, kalbine söz geçirebilmek bu da çok önemli. Yani Tabii. e, hani sen çok aşıktın Cem Yılmaz'a mesela kalbi Serenay'a söylüyor. Ya Cem Yılmaz'dan ayrıldın şimdi bu çocuklasın mesela. Yani hani çok aşıktın, hani onu çok seviyordun, ne çabuk unuttun filan diyor. Sen sus, sus ve mutlu olmaya devam et. Bak bu beni çok sevecek. İnan bana hissediyorum deyip bununla yoluna devam ediyor gibi. Yani Serenay'da bu baş etmek şeyi var, yeteneği var. Bunu her kadın yapamaz. Kadının kocası ölüyor. Genç kadın 35 yaşında trafik kazasında kadın bir daha hayatına erkek sokmuyor ya. Sokmuyor ya. İnanılır gibi değil. Var bildiğim var. İnanılır çok da güzel kadın. Paralı da kadın. Ama işte insanlar çok değişik oluyor tabii ya. Niye orayı böyle parantez açtın paralı kadın dedin? Yani e, neden ya? Ben de bunu merak ettim mesela. Paralı kadın. Paralı kadın daha Bir mı şey aşk yok yaşar? bir şeye ihtiyacı yok. Ayaklar üzerinde duruyor anlamında. Ha, bir erkeğe maddi açıdan ihtiyacı yok. Evet evet. Sadece aşk kadını demek istediniz. Evet. Evet, evet. Yani ayaklar üzerine durabiliyor anlamında. Bu da çok olumlu bir şey tabii. Yani olsun. Bütün kadınlar ayaklar üzerine durabilsin. Bence de. Bütün Bence kadınlar kadınlar istekleri dışında hiçbir erkekle ilişki kurmaya mecbur olmasın. Yani benim bir kadın dul kalıyor çocuğuyla, kocası ölmüş. Bir erkekle, varlıklı bir erkekle bir beraber olma ihtiyacı duyuyor. Neden? Çocuğu için, çocuğunun geleceği için. Çünkü tabii. kendisinin bir tek dul yetim maaşı var. Bir de çalışıyor. İş yerinden aldığı bir maaş var. Ah diyor karşıma diyor helal süt emmiş diyor. Biraz varlıklı bir insan çıksa da işte izdivaç yapsak, beni sevse, çocuğumun da geleceği kurtulsa. Nereden nereye geldik ya? Ya nerelerden bu konu o kadar çok uzar ki lastik gibi. Tabii öyle der. Maddi açıdan hatta iş adamlarına böyle bulanan kadınlar var. Bir iki gün flört edip bir de bunlardan hamile kalanlar da var. Yani çocuk yapıp Oo, tabii. Evlilik dışı. oo, Evlilik yok. oo. Evlilik dışı. Hamile kalayım da işte çocuğumun sayesinde ayakta durayım deyip hayatını garanti altına almak isteyenler var. Ne kadar büyük bir dram aslında değil mi? Ne kadar büyük. Bence bize de topluma da aslında çok kötü bir örnek. Tabii ki dram. Ben buna birebir şahidim. Kıbrıs'ta çok büyük bir iş adamı vardı. Altın başların sahibi. Tesadüf benim de böyle gidip geldiğim bir yerde bir kızcağız vardı. Öğretmenim diyordu bana, öğretim görevlisiyim. Bir gün bir baktım ki bütün Kıbrıs haberlerinde, internet üzerinde, televizyonlara düştü haberler. Yeni, bir sene önce. Kız büyük bir aşk yaşıyor adamla. Adam çok yaşlı, aralarında 30 yaş fark var. O kızcağız hamile kalıyor, doğum yapıyor, bebek doğuyor, dünyaya geliyor. Eve bir tüpçü geliyor. Tüpçü orada, özür dilerim. Adam bu arada evli. Evli, tüpçü geliyor. Tüpçü diyor ki adamın gerçek eşine, "Aa," diyor, "beyefendinin," diyor, "az önceki evine de götürdük suyla tüp," diyor. Hangi evi diyor kadın? Yeni bir Gerçek olay. Bütün Kıbrıs karıştı bundan.
Ay diyor işte diyor şurada diyor şu sokakta şu ev diyor sizin eşinizin evi zaten o telefon açtı ona götürdüm diyor. Kadın eve gidiyor bir baskına. Bir de 35 yıl emek veren bir kadın var ortada. 35 sene emek veren bu evliliğe bir kadın. Bir de hiç emek vermeyen. Sadece ve sadece çocuğu peydallayıp ortaya çıkaran bir kadın var. Öğretmenim diyen. Ondan sonra tabii bir de kalkıyor diyor ki kadına. Kadın gidiyor pardon diyor ben diyor işte falancanın diyor eşiyim. Şimdi diyor bize tüpçü geldi diyor kapıyı çaldı. Dedi ki diyor az önce sizin eşinizin öbürüne evine de götürdük. Bu ev ne zamandan beri var? Siz benim hangi sıfatla eşimin yanında yer alıyorsunuz diyor. Ben diyor işte 3 seneden beri 4 seneden beri ben birlikteyim diyor. Çocuğumuz var içeride bebeğim var diyor. Kadın orada düşüp bayılıyor. Vah vah. Kadın çok büyük davalar açtı. Hatta büyük miraslar kaldı kadına. Ama koca bir emek 35-40 sene boyunca bu evliliğe verilmiş bir emek maalesef bitti ortadan kalktı. O yüzden dolayı herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle buradan iş adamlarına sesleniyorum ben erkeklere. Bu saf erkeklere, bebek kalpli erkeklere. Bak onları kötülemiyorum. Bu kadar kötülük yapıyorlar karılarına ama onları kötülemiyorum. Biraz daha akıllı olun. Biraz daha uyanık olun. Böyle şeylerde bir takım ben size anlatacak halim yok. Doktor değilim ben. Siz neler yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Yani sizin 40 yıllık emeğiniz, evliliğiniz ve diğer o kadar enteresan ki diğer evliliğinden de sanıyorum avukatla mühendis 2-3 çocuğu da var. Onlar da yetişkinler, onlar da dava açıyorlar babaya ve düşünebiliyor musunuz? O kadın bir çocuğunun sayesinde miraslara, mallara, mülklere konuyor. Olay bu. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor erkeklerin. Çok içler acısı, dramatik bir hikaye anlattım size. Zaten yazarsanız internette de çıkar karşınıza Google'da. Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta buna benzer çok olaylar oluyor maalesef ya. Duyuyorum, Evet. geliyor, kulağıma geliyor. Evet Yani var. Çok var. Adamlar evli adamlar Kıbrıs'ta çok azgınlar. Yani bu kadar evli adamların görüyorum orada ne gereği var. Ama ben bunları burada erkekleri suçlamıyorum kesinlikle. Böyle bir ayrımcılık zaten ötekileştirmek gibi bir şey de yapmam söz konusu olamaz ama Kıbrıs'ta böyle bir şey var. Kıbrıs'ta adam evli, karısının arkadaşıyla ilişki yaşıyor. Bir de kalkıyor ona evlenme teklif ediyor evliyken. Bir de kalkıyor ondan çocuklar yapmaya kalkıyor. Ve bu kadın benim danışanlarım var orada biliyorum. Bu iş insanı gerçek karısı. Ama maalesef beraber olduğu kadın da evlerine girip çıkan ve bu adama enişte diyen adam. Ya neler neler Bilal abicim size anlatmam mümkün değil. Ve ah yani bu meyhanelerde gezen elinde rakı kadehiyle gezen erkek avcıları öyle söyleyeyim. İşte nerede artık o kadar yaşta ilerlemiş hani böyle bir mesleği olan bir erkeği bulup böyle vantuz gibi yapışıp işte dişiliğini kullanıp aslında hiçbir özellik yok. Eğitim yok, tahsil yok, akademik kariyer yok, bir altyapı yok, kültür yok. Yani işte böyle adamlara işte kiramı ödettireyim işte bana baksın vesaire vesaire gibi şeyler. O yüzden tekrar söylüyorum o sap pamuk kalpli erkekler ne olursunuz zaaflarınıza yenilmeyin. Kurban olurum yenilmeyin. Bakın çok yanlışlar yaparsınız. Yenilmeyin. kadınlar da çok rahat Kıbrıs'ta. Kulağıma geliyor. Nereden geliyor Bilal abi ne olur? Geliyor, geliyor, geliyor. Bilal abi nasıl geliyor? Bir tane örnek ver ne olursun. Çok merak ettim. Yani evli bir kadın mesela bir taksi şoförüyle, o da evli. O daha sonra taksi şoförünün oğluyla filan da birlikte oluyor, beraber oluyor filan. Böyle bir sürü şey konuşuluyor. Geliyor dedikodular ya. Eee, Kıbrıs'ta insanlar çok rahat. Bir de bu şeyin çok etkisi var orada. Kumarhanelerin filan çok olumsuz etkisi var toplum yaşamına. Çok, Çok çok, haklısınız. Var, var. çok, Maalesef var. çok. Maalesef var. Var yani. Para, Hemen para, düzeltiyorum. Var. evet, para çünkü çok kıymete biniyor kumarhanelerden dolayı. Para karşılığı insanlar orada pek çok şey yapıyorlar. Özellikle üniversitelerdeki o genç öğrenci kızlar, henüz çocuk yaşındaki kızlar maalesef bunları konuştuğun zaman da Kıbrıs devleti e, yok diyor, öyle bir şey yok diyor. Bizim burası öyle bir ülke değil diyor, bilmem ne diyor. Ama hep kulağımıza geliyor. O çocuklar e,
Yumurta sen de biliyorsun ya o kız çocukları. Onu biliyorum Bilal abicim. Mesela 18-19 yaşındaki kızların biliyorsun ki yumurtlamaları fazla olduğu için çocuğu Evet. olmayan insanların tüp bebek merkezlerine gelip de yumurta aldıklarını biliyoruz. Yani 1.000 dolara yumurtalarını satıyorlar. Tabii. Bugün 1.000 dolara sattın, 3 ay sonra bir daha sattın. Peki aynı bebek merkezinde o aynı yumurtalarla ne bileyim tanıdık bir spermle birleştiğinde ortaya akraba embriyolar çıkar. Bak bu da çok önemli. Akraba embriyolar çıkar ve yarın öbür gün nereden biliyorsunuz ki siz o embriyoların birbirleriyle evlilik yapmayacağı hususunda bu kadar netsiniz? Ne kadar yanlış. Hadi güzel. Geçen gün 60 Söyle söyle. yaşındaki kadın gördüm E, uçakta. Kadın bana anlat, dedi, anlat, anlat. 60 yaşında bir kadın gördüm. Ne- Kızdı bana, sinirlendi. Neredeyse dövecekti kadın beni. Neden? Kıbrıs'a mı gidiyorsunuz dedi. Evet dedim, Kıbrıslıyım ben. Çok severim. Yıllardır buradayım. Üniversiteyi burada okudum. Bağlantım var. İşte babam orada görevliydi vesaire. Şuydu buydu falandı derken. Kadıncağız bana dedi. Ben de dedi işte gidiyorum falanca yere. Bir tüp bebek merkezi adı söyledi. Söylememe gerek yok. O reklamını da yapamam. Çünkü ben hiçbir zaman illegal olan şeylerin hiçbir zaman desteklemedim. Yani bunu onaylayamayacağım, üzgünüm. Tabii ki tüp bebeği onaylarım. Annesi babası, hücrelerin sahibi olan kişilerin bebeklerine gerçekten onaylarım. Mesela ben de tüp bebek yaptım. Türkiye'de yaptım. Kurallarımız farklı. Alman hastanesinde yaptım. Yapan doktor belli. Aytu Kolonkaya şu an burada yok zaten Türkiye'de. Babası belli, annesi belli çocuğun zaten. Ne Ama dedi? Kıbrıs'ta Uçaktaki, efendim uçaktaki ya, kadın niye kızdı sana? uçaktaki kadın bana demez mi 60 yaşındayım. Ne için gidiyorsunuz dedim. 3 tane bebeğim var dedi. Onları dedi transfer yapmaya gidiyorum. Aa, şaka mısınız siz? Ben dedim 44 yaşında anne oldum. Çok geç. Çocuğuma bile bakamadım dedim. Yani hani biyolojik anne olmak önemli değil. Buna bakabilmek, buna iyi bir gelecek sunabilmek. Anlamadım. 60 yaşındaki kadın transfer ne demek? Onu da açıklasana. 60 yaşındaki kadın embriyo transferine gidiyor. Yani 60 yaşındaki kadın yumurtası olmadığı için tüp bebek merkezinden yumurta alıp kendi eşinin de orijinal hakiki spermleriyle embriyo yapmış. Embriyo kadını bekliyor. Transfer yapacaklar. Yani karnına enjekte edecekler o bebekleri. Anladınız mı? 60 yaşında nasıl hamile kalsa nasıl bakacak karnında ona ya vücut? Hamile kalabilir. Yumurta ona ait değil ki. Taşıyıcı anne işte. 60 Kocasının yaşında taşıyıcı taşıyıcı anne annesi. olur mu? 60 yaşında taşıyıcı anne olabilir mi bir kadın? Ne kadar bebekler sağlıklı doğar bilmiyorum. Numarasını falan verdi. Bana sinirlendi, hanımefendi dedim. Çocuklarınız dedim 25 yaşına geldiğinde siz yaşayacak mısınız acaba dedim. Allah bilir nasıl konuşuyorsunuz dedi. Çünkü 85 yaşında olacaksınız siz dedim. Onlar dedim üniversite döneminde Blue çağına girdiğinde ergenlik dönemini nasıl atlatacaklar acaba? Ya eşiniz hayatta olmasa, eşiniz kaç yaşında dedim. 75 demez mi? Kınamayalım, kınamayalım. Çok ilginç bir Tamam. hikaye Yok anlattın. yok kınamıyorum. Ama Çok yani ilginç. bakın Bilal abi son bir cümle söyleyeceğim. Evet, Çocuk sahibi olmak isteyen ve özellikle çocuk hasreti içinde kavrulan insanlara tek bir önerim var. Çocuk esirgeme kurumunda devlet bünyesinde annesiz babasız evlatlar var. Bırakın devlete de onlar fazla yük olmasın. Nilüfer ne güzel yaptı. Nilüfer. çok. Ne güzel yaptı. Nilüfer gibi Evlatlık. yapın. İlla doğurmak zorunda değilsiniz. Bakın ben de doğum yaptım. Ben de biyolojik bir anneyim 44 yaşında. Sonuç itibariyle doğurmakla anne olunmuyor. 24 saat bakamadım. 25 saatinde anneme verdim. 14 yıldır annemde çocuk. Yani bununla bakın hani e, inanın anneme diyorum ki senin anneciğim aslında 3 çocuğun var. Hani Defne de senin kızın. Ya bakamadıktan sonra o doğurmanın, annelik sıfatına bürünmenin, o kompleksi yenmenin bir anlamı yok. Bostancı'da mı? Bakamayacağımız çocukları doğurmayın. Bostancı'da mı kızın? Tabii o doğduğu günden beri annem ona bakıyor. Ne Yani güzel. çünkü bakın Anneanne, sevdanlığın da bir yaşı var. anneanne yanında. Tabii eğitimci olduğu için anneme bıraktım. Çok bana da benzemiyor. Karakteri bile bana benzese çocuklar biliyorsunuz önce eğitimi ailede alır. Aile içerisinde aldığı eğitim benim için çok daha önemlidir. Babası İstanbul'da mı eski eşin? Eski eşim İstanbul'da çok önemli ismini vermeyeceğim Beykoz taraflarında bir yerlerde bütün sanat kurduğu bir Anladım. evli Dondun. Anladım.
Donup donup duruyorsun. Şimdi İşte iyisin. ben söyledim problem var diye. Çok Yo, yo, özür iyisin. diliyorum. Hı. Estağfurullah, iyisin. Biliyorum ben o siteyi. Ee, O site Babası çok ilgili. Çok iyi bir baba. ne güzel, ne güzel. Doğurmadığı için iyi bir baba. Babası iyi bir baba. Bir şey söyleyemem. Çok da iyi bir arkadaşız biz onunla. İyi bir dostuz, iyi bir arkadaşız. Ama Peki. Bilal abi ne olur herkese sen de söyle. Doğuramayanlar gerçekten esirgeme kurumundan alsınlar. Evet, devlete müracaat etsinler. Evet, Ceren Ayruk daha 17 dizisinin Leyla'sı, güzel başroldeki çocuk oyunculardan biri. Yok, çocuk değil ya, Ceren büyüdü, 22 yaşında mı 24 yaşında mı? E, Ceren Ayruk ama çok minyon olduğu için çocuk gibi gösteriyor. Bu daha 17 dizisi çok seviliyor, çok beğeniliyor ya, söylemiştik yakında bu çocuklara reklam teklifleri gelmeye başlar diye. Dünyaca Biliyorum. Anne. dünyaca ünlü bir markadan reklam teklifi aldı, kabul etti. Çekimler yapılıyor. Ben de story'imde paylaştım. Çok güzel bir şey. Yani çıktığı yolda oyuncu olarak başarılı olunca dizide arkasından çok güzel bir maddi imkan geldi. Onu buldu, bir reklam filmi teklifi ve şeyi de, önemi de, yabancı dünyaca ünlü bir firmanın reklamlarında oynuyor. Türkiye'de kadınlara tanıtacak onun ürünlerini. Çok yönlü bir firma. Saatleri var, çantaları var, kıyafetleri var. İsim vermiyorum reklam olmasın diye. Ceren Ayruk, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Darısı daha 17 dizisindeki diğer oyuncuların başına. Onlar da çok başarılı. Yani dizilerin bir de böyle bir getirisi var oyunculara, biliyorsun. Reklamlardan çok para kazanıyorlar. İşte Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya dünyanın parasını kazanıyorlar. Başarılı olabildikleri için, başarılı oldukları için. Sen hiç oynamayı, oyunculuğu düşünmedin mi? Senden güzel oyuncu olurdu aslında. Ama anlatmıştım daha önce. Benim bir arkadaşım vardı, Kalamış'ta oturuyordu. Bir gün Müjdat Gezen'in teknesine davet etti beni yıllar önce. O zaman Müjdat Gezen bana söyledi. Yani Bilal abi sanki aramızda telepati var, çok enteresan. Benim yaklaşık bir yarım saat sonra, yani yayın bittiğinden bir 10 dakika sonra çok önemli, gerçekten Türkiye'de çok önemli tiyatro eğitimi almış ve aynı zamanda öğretim görevlisi. Kadıköy'deki neydi o? Sahildeki bir yer var ya. Anlat. Anladın. Evet. Nevra Serezli galiba. Nevra Tamam. Serezli orada yıllarca tiyatroculuk yapmış. Yeşim tanırsın. Daha önce de televizyonda Evet. Yeşim Alıç. Yeşim Alıç benim arkadaşım, o gelecek bana. Bir iki gün misafirim benim. Selam söyle. Dolayısıyla söylerim. Çok profesyonel, işinin piri, çok iyi bir tiyatrocu. Berna Laçin'in de çok yakın ahbabı, arkadaşı. Aynı zamanda Eminönü'nde. O da bana söylüyor ya sen benden daha çok başarılısın İpek. Hakikaten enteresan. Sen niye tiyatrocu olmadın diyor. Bilmiyorum ki neden olmadım, sana söyleyeyim mi? Çünkü o zaman belki 2000 tane müracaattan emin ol 50 kişi alıyorlardı. Bazı şeyler de torpilleydi, buna eminim yani. Tabii canım. Torpilleydi. İnan. Çok az, İstanbul Devlet Konservatuarı çok az alıyordu. 20-30 kişi. O şanslı ben mi olacaktım? Özelde de kendimi ilerletmek istemedim yani. Kader böyleymiş, ne diyeyim ki Bilal abicim. Kader böyle bir çok güzel bir şarkıydı. Kader Evet. harika. Şarkıcı Berkay Şahin üçüncü kez kız babası oldu. Tebrik ediyoruz. Berkay Şahin'i tebrik ediyoruz. Eşini de tebrik ediyoruz. Özlem Hanım'ı. Tebrik ediyoruz onları. Maslak'ta özel bir hastanede Özlem Ada Şahin doğum yaptı bugün. Kız çocukların adını Mihre koydular. Mihre. Mihre Ne duymuş güzel muydun? bir isim ama manasını bilmiyorum. Mihre. Mühür vurmak mı? Mihre. Ne Yok. demek acaba mihre? Aydınlık filan anlamında. Bir hemen bakıyorum. Mihre anlamı, mihre anlamı nedir diye. Aydınlık, sevgi, dostluk, güneş, güneş ışığı. Ne E, kadar güzel bir isim. Çok güzel bir isim. Ve Mihre
Ya, geçen gün seninle mi konuşmuştuk? Mihriye hamile kalınca annesi, kışın, Berkay Şahin öğreniyorlar bunu doktordan hamile olduğunu. Sevinçten havalara uçuyor. "Bizim ailemiz büyüyor artık." diyor. "Bize bu ev yetmez." Yetmez dediği ev de Beykoz'da 9 odalı evde oturuyorlar. Biliyorum. Benle de konuştunuz, Arzu'yla da konuştunuz. Evet. İzlemiştim ben. Evet ve 55 milyon liraya Zekeriyaköy'de yeni bir villa alıyor. Tapusunu karısının üzerine yapıyor. Hediye. Hamile kaldığı için 3. bebeğe. Ne şanslı kadın. Tapusunu da bir de aman Allah'ım ya Rabbim. Tapusunda ya ne Hediye. güzel evlilikler var ya. Gıptayla bakıyorum. Yani gerçekten gurur duyduğum evlilikler görüyorum. Duydukça da daha çok böyle bazı erkeklerle gurur duyuyorum hakikaten. Ne kadar güzel. Tabii, tabii. Berkay, magazinde pek yer almaz. Kendisi beste yapıyor, söz yazıyor. Çok güzel, pop arabesk, tarzında yapıyor bestelerini. Çok, damardan şarkıları var. Seyirci kitlesi var ve 1 ay 30 gün ya gittin. Nereye gittin? Nereye gittin? Niye gittin? Geri gel. Bıraktı gitti. Geri gel, geri gel. Geldin mi geri? Ses gitti Gel, değil mi? geldin. Ses de var. 1 ay 30 gün ya. Ay gitti yine gitti. Ama tam şimdi ben Afra Saraçoğlu konuşacaktım. Mert Ramazan Demir konuşacaktım. İnternette böyle gidip gelmeler olunca canım sıkıldı. Tarçın. Evet, bekleyelim arkadaşlar. Hemen gelecek. Hemen gelecek. Sana yolladığım linke tıkla. Biraz önce yolladığım, ilk başta girerken yolladığım linke tıkla ve gel. Dostlar, beğen yaparsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Ve abone olarak bizi izlerseniz haftanın 7 günü yayınlanan magazin programı Tek Biziz. Bilal Özcan TV'de Magazin Yıkılıyor programı. Bugünkü konuğum İpek Canbulat. Ünlü astrolog İpek Canbulat. Magazin yorumlarıyla yayınlarımıza fark katan arkadaşım İpek Canbulat. Kendisi uzun yıllar televizyonlarda da çalıştı. Astroloji programları yaptı. Ve İpek Canbulat şu anda yayına katılmaya çalışıyor. Bir sıkıntı yaşıyor ve onu aşmak üzere diye. Evet, Özlem Ada Şahin, tebrik ediyoruz Berkay'la. Bitireyim o zaman cümleyi. Ay 30 gün, Berkay 20 gün yaz kış konser verir arkadaşlar. Yaz kış 20 gün programı vardır, işi vardır Berkay'ın. O kadar iş yapıyor ve çok güzel paralar kazanıyor. Allah daha iyi etsin, daha çok versin. Hani 55 milyon liraya karısına villa hediye etti. Parayı bu kadar nereden buluyor anlamında düşünülmesin. Evet, geldi İpek geldi. Geldi dostlar. İpek hoş geldin. Özür diliyorum. Söylediğim gibi internette çünkü binada bir problem var. Fibere geçtik ya. Uydu frekansları değişti, fiberler değişti. Bir sürü şeyler oldu. O yüzden dolayı böyle çıkıp çıkıp giriyorum ya. Özür dilerim. Estağfurullah. Çıkıp çıkıp gelin, çıkıp çıkıp gelin. Kimin lafı? Seda Sayın lafı. Sibel Onu da Can, konuşacaktık, onu da unuttum. Sibel Can'ın elbisesinin güzelliğine bakar mısın? Çok Gördüm. Geçen gün gördüm onu ben. O ama yeni bir şey değil ki o. Hayır. Ben Şimdi bir 10 dakika. gün önce gördüm. Müsaade, Yeni değil o. müsaade et söyleyeceğim. Müsaade Söyle et. bakalım. Hı. Şimdi bu elbiseyi onun modacısı, ismini söyleyeceğim. Sırp modacısı, İstanbul'da Mimar Sinan'da okudu. Sanat üzerine üniversiteyi, Sırp modacısı. Sibel Can'a özel yaptı sahnede giysin diye ve Sibel Can 18 Ağustos yani dün gece değil mi? Dün Tabii gece dün. Marmaris, Evet dün. Marmaris konserinde bu kırmızı elbiseyi giydi. Modacısı, tasarımcısı Amor Garibovic. Amor Garibovic. Sibel Can 6 yıldır Amor Garibovic'le çalıştığını söylüyor. Kıbrıs'taki geçen gün Kıbrıs'ta da bir konseri vardı. Oradaki elbisesini de yine Amor Garibovic ona özel Evet, hazırlamıştı. yani özel tasarım çalış. Harbiye'dekinde de Harbiye konserinde de geçtiğimiz günlerde
Sibel Can'ı nasıl buluyorsun? Ben şimdi Sibel Can'ı geçenlerde eleştirmişler. Kadının eleştirilecek bir tarafı yok. Kadın ben mankenim demiyor ki. Kadın zaten cilveli kadın. Aynı zamanda sesi çok güzel. Şarkıları 10 numara. Yani neyi eleştiriyorlar onu anlamış değilim. Sibel Can'ın eleştirilecek hiçbir yeri. Ama tek bir eleştirilecek yönü var. Yıllardır takip ediyorum. Evet, kıyafetleri muvaffak değil. Güzel değil kıyafetleri. Ona eleştiri çok rüküş. Hiç insan kilosunu, hatlarını ortaya çıkaran kıyafet giymez. Geçen gün tuvaletle gördüm. Değil değil Bilal abicim. Belki size görüntüde hoş gelebilir ama asla değil. Ne değil? Yani ben Ne, beğenmedim. bunu mu beğenmedin? Kırmızıyı beğenmedin mi? Ben hiçbir şekilde onun elbiselerini beğenmiyorum. Rüküş ve kaba. O siyah elbise çok kötüydü. Ben Evet, bütün vücut hatlarını çıkartmış ortaya. ben orada onun Amor Garibovich'in kreasyonu olduğunu hiç zannetmiyorum. Orada herhalde e, kıyafet bulamadı, onu giydi mecburen. Orada bir sorun yaşandı diye düşünüyorum. Ve o fotoğraflar bir hayran tarafından çekilmiş bir fotoğraftı o. Yani Sibel Can'ın ekibi tarafından rötuş yapılmamış. Biliyorsun sanatçılar hepsi, Ebru Gündeş hepsi bu fotoğrafları ekibi servis etmeden önce profesyonel fotoğrafçıları rötuş yapar değil mi? Her şeyini, kilosunu, belini, bacaklarını, her yerini, yüzünü, her yerini düzeltirler. Ondan sonra medyaya servis edilir. Ama orada oturanlardan biri çekmiş ve paylaşmış. Paylaşınca sosyal medyada yayılınca olduğu gibi çıktı Sibel Can. Neydi o bel filan değil mi? Evet, şimdi siz bana sordunuz Sibel Can'ı nasıl beğenirsin diye. Sibel Can işveli, edalı, güzel yüzlü, doğal bir kadın. Yani Sibel Can'ın zaten benim fiziğim güzel olsun diye bir iddiası falan da yok. Manken değil sonuçta. Ama kıyafetleri son derece rüküş. Şimdi bir insan kiloluysa o hatlarını kapatacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kapatacak o hatları. Yani neren kiloluysa o hatlarını kapatacaksın. Hani gerek yok deşifre etmene. Yanlış. Güzel olan yerlerini çıkart. Yüzü çok güzel, bebek gibi. Saçları çok doğal, çok güzel. Gözleri zaten bir içim su. Evet, hoş kadın. Hoş kadın, edalı, işveli, tatlı kadın. Ses tonu, mes tonu hakikaten çok güzel. Bebek gibi kadın. Ama kıyafet seçimlerini maalesef güzel yapamıyor. Yıllardır rüküş. Ama Zaten 2 tane rüküş var. bu kıyafeti Kendi fikrim bu benim. Bana göre rüküş. bu O kıyafeti nedir öyle? Bir beğenmiş. halkanın içerisinde. Ya, ay nedir o öyle yani? Sanki denize ağ atılmış da balık yakalanılıyor gibi bir ağ böyle. Tövbe yarabbim. Ya sen de ya. Bir dakika. Şimdi Bu bunu düşlerden bir tane daha star var. Bak bu piyasada number one en güzel kıyafetleri giyen, en büyük paraları veren tek bir kişi tanıyorum. Eleştirebilirsiniz ama Bülent Ersoy gerçekten öyle. Çok büyük paralar veriyor. Benimle birlikte gitmişti var. Tanju Babacan. Yok işte rahmetli Nur Yerlitaş. Çok kahrını çekerdi ama en güzel giyinip konserin yarı parası kadar da kıyafete yatırım yapan tek bir kişi var, o da Bülent Hanım. Fedon'u sever misin? Fedon Çok Kalyoncu. severim. Oğlu Teo arkadaşımdır. Sevmez olur muyum? Severim. Fedon Kalyoncu'nun bugün doğum günü. Happy Doğum günü birthday. kutlu olsun. Happy birthday. Fedon Kalyoncu arkadaşlar Taverne müziğin Türkiye'deki en meşhur ismi. Babası Rum, annesi Ermeni. Ben Türkoğlu Türk'üm diyor kendisi. Ve yıllardır bizimle beraber yaşıyor. Burada Türkiye'de doğdu. Fedon 80 yaşına girdi. Allah daha 80 uzun ömürler versin sağlıcakla. Fedon çok iyi bir yüzücüdür. Adada onu çoğu defa gördüm. Çok süper yüzer. Sporcu gibidir. Dikkat eder böyle şeyine, yürüyüşlerine falan filan. Yani sonuç itibarıyla doğum günü kutlu olsun. Çok severim kendisini. Kızı Natalie, oğlu Theo. Çok doğru. Ben de çok severim. Dostlar Çok bizi severim. abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar ve beğen yaparsanız dilerseniz özel abone de olabilirsiniz. Özel abonelerim şöyle özel abone olunabiliyor. Ana sayfada katıl butonuna basıyorsunuz ve yönlendirmeleri takip ediyorsunuz. Dilerseniz oradan da Bu çeşitli işi varmış. uygulamalar var.
hediyeler Bilal abim gönderebiliyorsunuz. Onur'u soruyorlar. Onur'un nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Sittuak soruyor. Biraz sonra. Dilerseniz süper chat de gönderebiliyorsunuz. Süper teşekkür de gönderebiliyorsunuz. Şimdi yeni bir uygulama başladı. Hediyeler de gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Marta isimli yeni aboneme de hoş geldin diyorum. Özel abonem. Martak. Hoş Mar geldiniz. Martak isimli özel abonem. Martak 3465 nick. Tam Martak'ın nereden? hangi ülkeden olduğunu merak ediyorum. Martak 3465. Kendisi mesaj yazıp bana anlatabilirse kendisini kısaca çok mutlu olurum. Derya Şahin eğitim bugün katılmadı galiba. Ben yazıları hala göremiyorum arkadaşlar. Özel abonem Derya Hanım'a selamlar. Flavia Rocha 3746 Brezilya'dan özel abonem. Ona da selamlar. Flavia ile bugün story'de karşılaştık. Lale Arzu 9. Lale Hanım burada biliyorum. Çok selamlar kendisine. Monica Vasconcelosap Brezilya'dan bir başka özel abonem. Ona da selamlarımı yolluyorum. Lydia burada mı? Geldi mi Fransa'dan Lydia Dupuy? Özel Bir de abonem. Melide Manzalo vardı. Lydia yok galiba. Evet. Arjantin'den Nelida Manzano var. Seni de sever Nelida. Her Ama gelişim Lidya buradaydı. Lidya geldi de mi? Selam verdi, gördüm ben yayın öyle başında. mi? Lydia'ya da Tabii, Lidya burada. selamlar. Bak geldi, evet buradayım diyor. Selamlar Lidya. Ben yazıları göremiyorum maalesef. Dün de bugün de Sema Dumantepe buradayım diyor. Sema'ya da selamlar. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem 6 aydır bizimle. Ona da kucak dolusu sevgiler. Süreyya Diker hanımefendi şu anda mevcutlar arasında en eski özel abonem. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Deminki sorunu Onur Akay nerede? Onur Akay Soruyor. Edremit Kitap Fuarı'nda imza günü var. Yeni kitabıyla ilgili. O yüzden aramızda değil. Kitap fuarında Onur Akay. Yoklama yapılıyor diyor Lale Arzu. Bonjour Lidya diyor. Yoklama yapılıyor diyor. Aboneler burada mı diyor Lale Arzu. Leyla abla ne alem kadınsın gerçekten ya. Ee, Mert Demir'in dün gece Harbiye'de konseri vardı. Serenay Sarıkaya alnına Mert Demir yazılı bandanayı, kocaman bandanayı takarak katıldı, gitti konsere ve annesini de götürdü. Serenay Sarıkaya. Annesi Evet. damat adayını izledi. Kibariye çıktı. Mert Demir'le birlikte düet yaptılar, şarkılar söylediler. Ve Mert Demir konserden önce bıyıklıydı. Konserin ikinci yarısına bıyıksız çıktı. Kuliste bıyıklarını kestirdi bir berbere ve onu konser alanına yayınladı. Değişik bir şey. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Neden yaparsın bunu, değil mi? Konuşulsun diye mi? Tabii gündeme düşsünler diye bazı insanlar kendilerini farklılaştırarak tepki toplayacaklarını bildiği halde saçma sapan şeyler yaparlar. Yani Serenay Sarıkaya'nın 3 yıllık sevgilisine saçma sapan şeyler yaparlar deme. Serenay'ın ya ben sevdiği onu adam. gördüm, Kıbrıs'ta gördüm ben onu. Yani e, bilmiyorum ya, baştan reklam dediler, sonra çok büyük aşk yaşıyor dediler. Benim de kafam karıştı. Artık ben de bazı şeylere inanamıyorum. Ya da inanmakta zorluk çekiyorum galiba. Serenay'a bak. Bandanaya bak. Gördüm. Merve Dizdar ve eşi de birlikteler hep beraber konsere gelmişler. Mert Demir, Serenay Sarıkaya ve arkadaşları. İkinci yarısında bıyıklarını kesmesi enteresan bulundu Mert Demir'in. Peki Güllü davası, Güllü'yü kızının öldürdüğü konusunda iddianame hazırlandı ve mahkeme iddianameyi kabul etti. Savcının yolladığı iddianameyi. Şarkıcı Güllü'nün öldürülmesiyle ilgili bu cinayet davası 1 Ekim'de ilk celsesi görülecek. 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Güllü'nün kızı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. En az 30 sene
cezaevinde kalacak en az. Eğer suçlu olarak suçu sabit bulunursa. Allah rahmet eylesin. Sen çok yakından ilgileniyordun bu davayla bir ara. Ben her akşam ilgileniyorum. Özellikle TikTok'ta Ferdi Aydın'ı her akşam izliyorum ve dinliyorum. Yani bu konuyla ilgili olarak sadece ve sadece bakın hala da işini gücünü bırakıp bugün Esra Ezmeci Beyaz TV ekranlarındaydı Ferdi. Bütün bildiklerini söylüyor. Bu bir cinayettir diyor. Baştan sona da hiçbir şekilde fikrini değiştirmedi. Ama bazıları var. Bu bir cinayettir dedikten sonra hayır dediler. Tuğyan bunu yapmadı dediler. Bence yanındaki kız da Tuğyan kadar yani o kızı da masum olarak adlediyorlar ama o ev hapsindeki kızı o her şeyi bilen, gören biri. Dolayısıyla o da çok açıkçası masum değil. Bana sorulursa bu benim kendi fikrim. Ama ben burada Ferdi Aydın'ı takdir ediyorum. Çünkü hiçbir zaman bir seneden beri bu konuyu bırakmadı. Bu konunun peşine düştü. Gerek mahkemelerde, gerek orada, gerek burada gerçekleri söyledi. Çünkü Tuğyan'ın bugünkü yayında da onu dinledim. Bazı insanlara attığı mesajlar ortaya çıktı. Biz şimdi yasaklıydık ya, konuşamıyorduk ya. Hiçbir kimse konuşamıyordu. Savcı ne zaman iddianameyi hazırladı artık insanlar konuşuyorlar. Ve o şeyde de diyor ki ben annemi öldürmeye karar verdim. Annemi öldürecek insanlar arıyorum diyor. Yani o yüzden eğer gerçekten yaptıysa ve savcıya da diyemiyorum ki şimdi gerçekten diyorum burada da düşünüyorum. Çünkü savcı kararını verdi. Eğer bu iddianameyi hazırladıysa yani savcı niye böyle bir iddianame hazırlasın? Savcının aklında zoru yok ki. O bir savcı. Bekle derdi, çıkarırdı mahkemeye, orada konuştururdu. İddianame hazırlandı. Müebbet hapis diyor. Yani tamam çıkacaklar mahkemeye, kendilerini anlatacaklar, açıklayacaklar ama çok telefonlarda silinen mesajların çok enteresan geri kayıtları ve aynı zamanda Güllü'nün can güvenliği için yaptırmış olduğu kapının kolunda ayna gibi 7 saniyelik bütün bir televizyon gibi gösterimler. Yani daha neler neler. Savcı neler yapmış, neler bulmuş. Tebrik ediyorum. Bak Tarçın da evet dedi. Doğru söylüyorsun. Evet, çok ilginç bir dava olacak. Dava sürecinde de çok kişi çıkacak ama davaya. Çok kişi çıkacak davaya. Kimler var davada? Tabii. İddianamede ismi geçen pek çok ya ne yaralı bir kadınmış. Ne kadar kadersiz bir kadınmış. Yıllar boyu gece hayatında pavyon gibi yerlerde, meyhanelerde şarkı söyleyip 2 çocuğuna destek olmak isteyen annenin şu andaki halini görüyor musunuz? İçler acısı. İçler acısı. Yani ama ben nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Amin. Biliyorsunuz ki her zaman cennet kapıları bile annelerin ayağı altındadır. O zaten vazifesini bu dünyada yaptı ve tamamladı. Ama iyi evlatlar mı yetiştiremedi desem tepki alırım. Konuşmama dikkat etmem lazım. Acaba hayırsız evlatlar mı desem bilemiyorum ama tek bildiğim bir şey var. Ben de bir anne olarak 14 yaşındaki kızıma fazla maddi açıdan verici davranmak istemiyorum. Bunları görünce istemiyorum. Eğer çocuğunuzun bütün dileklerini ve isteklerini parasal olarak yerine getirirseniz ileride başınıza gelecek olan bütün kötülüklere hazırlıklı olun. Şimdi 14 yaşındaki benim kızım bana anne ben Bağdat Caddesi'ne falanca bir yerden bunu alacağım diyorsa ben önce araştırıyorum. Çocuğumun arkadaşlarının anneleri, ekonomik durumları, babaları, meslekleri ve akademik kariyerleri. Benim için önemli olan bu. Kız bana bunu söylediği zaman ben araştırıyorum bir anne olarak. Bakmayabilirim ama uzaktan araştırıyorum. Ona da hep söylüyorum. Sen takip altındasın diyorum. Seni ben takip ettiriyorum diyorum. Korkuyor. Dolayısıyla yapacağı bir hata varsa bile aklı nerede fazla ben geliyorum. Parayla sevgi olmaz. Çocuklar sevgiyle var olurlar unutmayın. Bakın küçücük köpekler, hayvanlar, kediler de böyle. Sevgi verirseniz karşılığını alırsınız. Yoksa çocuğuma bu kadar para vereyim, çocuğumun bu ihtiyacını karşılayayım, lüks içerisinde çocuğuma destek olayım derseniz yarın öbür gün o çocuk sizin kafanızın üzerine çıkar. Aynı bu tabloda görüldüğü gibi. Yani Güllü'nün çocuklarında görüldüğü gibi. Sonra o yaştaki çocuğun kumar oynaması ne demek? Görenler ve anlatanlar var ekranlarda. Dün anlattılar, şaşırdım. Sonra Kervan'ın sevgilisinin ona sürekli öyle iddia ediyorlar. Bu benim iddiam değil. Yani oyunlar açtırıyormuş, oyunlar oynanıyormuş, kumarlar.
Bu bir yasak. Türkiye'de sanal kumar yasak arkadaşlar. Yasak. Yasak. Oynayacaksanız gidin. Legal olarak oynamak mı istiyorsunuz? Oynamayın da zaten. Oy- Kalsın kusur kalsın. Hiç oynamayın. Bunu oynamayın. ben doğallaştıramam. Ama yerler var. Küçük takılmak istiyorsanız böyle kafanızı boşaltmak. Kıbrıs var. İşte Batum var. Orası var. Burası var. Kumar iyi bir şey değil. Değil, Onun değil, için değil. ben çocuklara da söylüyorum bunu. Çünkü Değil, değil. 14-15 yaş gruplarına düşmüş artık Bilal abi bu. Onlar da Kumar, oynuyorlarmış biliyor musun? kumar berbat bir şey. Kumar, talih Ocakları oyun, söndürdü. Niçin ocakları söndürdü? İyi bir şey talih, değil. yasal talih oyunlarını da oynamayın. O yasal dedikleri Kesinlikle oynamayın. Bakın onlar da yasak zaten. Kanunen yasak. Sizi yasal bankalar olanlar var takip ya, ediyor IBAN'larınızdan. ya- Yapmayın. yasal olanlar var ya, bu Kanal D'nin sahibinin filan, Hürriyet'in sahibinin iddia şu bu filan, onlar da kumar. Oynamayın. Milli Piyango da kumar bence. Kumar tabii, kumar. Kim o? Serenay. Serenay dün akşam konserde Mert'le beraber ne kadar mutlular. Ne kadar mutlular. Ay Serenay kahkahalar içerisinde. Allah'ım o mutluluk enerjisini yolla bize kız be. Biz de Nasıl öyle kahkahalar atalım. nasıl mutlular, nasıl seviyorlar birbirlerini. Yani evlilik Hiç sorusuna ya. Evet ama kahkahalarla evlilik sorusuna kahkahalarla gülmesi ve senin o yorumu yapman tam üzerine cuk oldu. Bence çok mutlu, onun için kahkaha attı o soruya. Heyecanlandı. hep Heyecanlandı. mutlu olsun. Ben Serenay'ı severim biliyorsunuz. Benim 2 tane sevdiğim var. Asıl benim göz bebeğim Hande Erçel. Ama ben seviyorum onu ya Bilal abi. Nedense onunla çok yani gerçekten görmek istiyorum. Tanışmak istediğim, onu çözmek istediğim, çok sevdiğim birisi o. Bir de Serenay. İkisini de seviyorum aslında. Seda Sayan diyor ki senin asıl sevdiğin kadın. Aa Asıl evet. sev- Evet. Seda Sayan diyor ki Rol model aldığım kadın. rol model aldığın kadın. Bir şeyin çakması güzelse alırım. Ne var be? Hiç öyle egolarım yok. Gerçeği 5.000 euroysa bunu verecek kadar deli miyim? Parayı kolay mı kazanıyorum? Canım çıkıyor. Çakmayı aldım. Paris'te Louis Vuitton çantamla Louis Vuitton mağazasına girdim. Hiç anlamadılar bile diye böyle bir video çekti. Sen alır mıydın? Aramızda. Sen alır Bak, mısın? Seda Sayan çok akıllı bir kadın. Ne Sen derse doğrudur. alır Ben mısın? aldım. Aldım ben. Aldım. 2 ay Aramızda. affedersiniz eşekler gibi çalışıp evet bir çantayı beğendim bir kere aldım. Ama onun haricinde aldığım çantalar standart. Onlar da marka. Amerika'nın güzel markaları. Ama kalkıp da bir çantayı öyle 10 bin dolar, 20 bin dolar verecek kadar aptal değilim. Ben de zor para kazanıyorum. Seda Sayan doğru söylemiş. Ama Kıbrıs'ta bu işin piri biliyorsunuz. Hepsi bunların şeyden geliyor. Çin'de bir yer var. İsmini unuttum. Guana diyeceğim geliyor. Her Çin'de bir yer var her neyse. 1. sınıf yer ürünler satıyor. Birebir. Anlamanız mümkün değil. kapalı İnanın çarşıda da kapalı çarşıda da yapıyorlar. Dericiler. eskiden vardı. Kıyıcı vardı. Kıyıcı. Evet. Kıyıcı vardı. Evet ama Guangzhou bak Vikya yazdı. Vikya. Ay Vikyacığım thank you. Guangzhou. Evet Guangzhou. Guan, Guangzhou'da Bilal abi inanmazsın. Birebir. Ayırt etmen mümkün değil. Ben Louis Vuitton'a gittim. Suadiye Louis Vuitton'a. Aldığım çantayla Guangzhou'dan gelen çantayı gösterdim. İnanamadılar. Yani bir tane bir fire veren bir nokta yok. Enayilik ya niye vereyim ki ben 8 bin dolar 10 bin dolar. O çantayı aldım ben. O kadar niye vereyim? 30 bin liraya aldım. O bile pahalı dedi arkadaşlarım. Ama deri, handmade, el örgüsü. Anlatabiliyor muyum? Osman Yağmur Dereli ile Paris'e gitmiştik. Bir dizi çekmiştik orada. Arzum Onan, Mehmet Aslantu yeni evlenmişlerdi. Başrolde oynuyorlar. ATV'de yayınlandı. Osman Yağmur Dereli yapımcısı. Bilal dedi gel dedi bir şey Louis Vuitton'a Louis gidelim. Vuitton, Louis Vuitton. Ha? Louis Vuitton işte. Tamam dedim. O Şanzelize'nin çaprazında büyük caddelerden birinde gittik. Ondan sonra 2 tane şey aldı. E, Bond çanta aldı ama dünyanın parasını verdi. O zaman
Bu söylediğim benim 1998 filan senesi. Para çok değişti ya. Şu parayı aldık diyemiyorum. Ama bugünkü parayla mesela çantalardan birini 60 bin liraya aldı diyeyim. Öbürünü 50 bin liraya aldı diyeyim. Çok para verdi, anladın mı? Dedim abi bunlara bu kadar para niye veriyorsun? Yazık değil mi paranı? Aynen böyle söyledim. Bilal dedi ben bunlarla para taşıyacağım oğlum dedi. Para taşıyacağım. Nasıl para taşıyacaksın? Ne kadar enteresan. Nasıl yani? Ben dedi televizyonlarla iş yapan bir yapımcıyım biliyorsun dedi. Tamam. Televizyonlarda da dedi çok para kazanıyoruz dedi. Ben dedi başka türlü bir çantayla dolaşmak bana yakışmaz dedi. Anlatabiliyor muyum? Genel müdürlerin, patronların yanına gidiyor. Anlıyor musun? Yani yanında iş Anladım. evrak Çok doğru çıkarıyor, söylemiş. senaryolarını çıkarıyor filan, onlara gösteriyor, sunuyor. Evrak çantası gibi. Toplantılara katılıyor onlarla. Masada o çantayı açıyor. O bir bakıyorlar markaya, harika bir çanta. Anladın mı? Çok akıllı adamdı rahmetli. Erken vefat etti. Fakat yurt dışında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çakma çanta, çakma saat, çakma tişört, bunlar çok ağır cezası var. Eğer Biliyorum Bilal abicim. Benim başıma geldi daha önce. Louis Vuitton bir çantayla, inanmazsın, Louis Vuitton bir çantayla ben Fransa'ya gittim. Fransa'ya giderken havalimanında çantamı aldılar benim, biliyor musun? Bu orijinal değil diye. Çünkü Louis Vuitton böyle istemiş ve dava açıyorlar. Bir de çantamı da aldılar. Valizim de dünya para. O zaman kapalı çarşıdan $350 vermiştim. Küçücük bir kabin size. Düşünün yani. Ama anlat çok ilginç, anlat lütfen. ama Ne oldu? ama bu Guangzhou'ya gitmek istiyorum. Çünkü hayatınızdaki her şey, inanmazsın. Aman Allah'ım, o Prada'lar, Gucci'ler, o markalı şeyler, neler neler neler. Kıbrıs'ta gerçekten Çin'e her sene giden bir arkadaşım var. Mustafa Şamiloğlu diye bir arkadaşım. Bana diyor ki İpek ben Guangzhou'ya gidiyorum diyor. İstediğim bir şey varsa görüntülü arayayım seni diyor. Gidiyor, arıyor beni. Neler neler, ne markalar. Benim en çok sevdiğim marka mesela Bottega. Çünkü niye? Gerçekten el işçiliği. Hakiki deri. Yani handmade. Örgü, hasır örgü. Değişik bir stili var. Yani bunda bir tek zaten Türkiye'de gördüğüm kadarıyla şeyde gördüm, Hande Erçel'de, bir de Bülent Hanım'da gördüm bunun büyük çantalarını. Benim boyum 1.55. Ben öyle büyük çanta kullanamam. Ama küçük küçük kullanıyorum. O Guangzhou'da bir mağazalar varmış. Şimdi iki de alttan yazıyor. Aman ne mağazalar. Bana gösterdi işte Mustafa onların hepsini tek tek. Cüzdanlar, ayakkabılar, çantalar, parmak arası terlikler. Hepsi birinci sınıf. Bakın, birinci sınıf birebirle aynı. Aynı. Bundan, Ayırt bundan, etmenizi istiyorum. bundan 10 sene evvel Mustafa Sandal'la Seul'e gittik. Güney Kore'ye. Otelin yakınlarında bir alışveriş merkezinin dışında bir baktım bir dükkanın önünde çanta sergisi. Çantaları bir baktım Hermes. Hermes yazıyor, kadın çantaları. Kadınlar, Koreli kadınlar başında. Hoş geldin, hoş geldin. Çantalar $300, $350. Ne diyorsun dedim ya, $300, $350 Hermes mi olur dedim ya. Bunlar sahtedir dedim, yaklaşmadım. Abi sonra öğrendim ki hepsi sahiciymiş, biliyor musun? Hepsi sahiciymiş. Valla o mağazanın kuruluş yıl dönümüymüş. Ay, olacak 350, iş değil. Keşke beni de götürseydin. $350 o Hermes kahverengi kadın çantaları. Şu boy şöyle, hepsi birbirine benziyor ama Bunların hepsi var zaten orada. 50-60 tane böyle çanta kadınlar başına üşüşmüş. Böyle bir şey. Bir de 98 senesinde 28 sene oldu. Dünya Kupası oynanıyor Paris'te. Eski eşim, ben 2 tane evladımla Paris'e gittik Dünya Kupası'na. Maç seyretmeye. Hı hı. Charles de Gaulle Havalimanı'nda girerken biz bir aileyiz. Bizi gördü gümrükçüler. Buyurun dediler. Bizden şüphelendiler. Böyle çok düzgün bir aile. Bunlar Evet. ne taşıyorlar acaba diye düşündüler herhalde. Ondan sonra 2 valizimiz vardı. İkisini de açtılar. Didik didik arıyorlar. Benim bir tane Adidas eşofmanım vardı. Geceleri yatarken giyiyorum. Adidas eşofmanımı aldı. Çeviriyor, inceliyor. O Adidas eşofmanın altını çeviriyor, üstünü çeviriyor, içine bakıyor. Etiketi için
fener getirdi. Etiket gündüz vakti feneri tutuyor etikete. Büyüteç getiriyor. Büyüteçle bakıyor filan. Bana Fransızca bir şeyler soruyor. Anlamıyorum. Ondan sonra 10 dakika inceledi Adidas'ı. Gerçek mi değil mi diye. Sonra bir Türkçe, Fransızca bilen birisi geldi. Nereden aldın? Ben dedim İstanbul'dan aldım. Adidas mağazasından aldım. Boşuna bakıyor dedim. Baksın. Bu gerçek Adidas dedim. Bizde dedi çok sıkı beyefendi dedi. Onun için dedi inceliyoruz dedi. Sonra teşekkür ettiler falan gönderdiler bizi. 28 sene evvel başıma geldi bu hikaye. Şimdi bugünkü uygulama yine aynı uygulama. Havalimanında bir kere alıyorlar senden. Saat maat dinlemiyorlar. Neyse çanta mantı dediğin gibi. Para cezası sana kesmemeleri enteresan. Para cezası kesiyorlar ve soruşturma açıyorlar seninle ilgili. Yani savcılığa veriyorlar seni. Aynen öyle. Savcılık ne yapıyor biliyor musun? Çantan diyelim ki sen taklit çanta kullanıyorsun ama o çantanın değeri diyelim ki $8.000. $16.000 sana ceza kesiyor. $16.000 kullandığın taklit çantanın gerçek fiyatının 2 misli. Kanunu okudum dünya. Ay, çok Seda kötü. Sayan'ın bu paylaşımından sonra Fransa'daki kanunu okudum. 444. maddemine ve eğer savcı isterse hapis cezası da var. Çok kötü bir şey bu. Aman Allah'ım. Onun için hiç çakmayla Avrupa Birliği ülkelerine girmemek lazım. Çakma bir şeyle. Yani ama Bilal abi şimdi konumuz Seda Sayan'ın söylediğiydi. Yani Seda burada doğru söylüyor. Diyor ki Seda Sayan'ın söylediği hani o kadar parayı Seda Sayan alamaz mı? Kralını alır. Kralını. Türkiye'deki en zengin sanatçılardan birisi, en varlıklı olanlardan birisi. Kralını alır. Dükkanı mağazasını da açar. Ama ne diyor? Bu kadar çalışıp bunu bir çantaya veremem. Yani çünkü gerçekten onların sahtelerine bir şey diyor, replikalarıyla gerçek o çantalar arasında çok büyük bir fark yok. Tabii ki derilerden ve birinci sınıf o Guangzhou'da yapılanlardan bahsediyorum. O yüzden de Çin bu konuda number one. Dünyaya hükmediyor zaten bu konuda. Ama tabii ki ben artık öyle büyük böyle çok pahalı lüks böyle ne bileyim o İtalyan markalarını ya da Fransız markalarını değil de inanmazsın Amerika'daki markaları tercih ediyorum. Amerika'daki markalar $100, $200. Ben çok seviyorum. Onların en azından fake'leri, sahteleri yok. Çünkü zaten normal rakam. Anlatabiliyor muyum? Onlar da marka zaten. Gerek yok ki lükse. Ne olacak? Sonra ben bir hayvan severim. Sonradan düşündüm ki ne yapıyorsun İpek? Çok büyük hata yapıyorsun. Sen bir hayvan seversin. Bu deri çantalar, bu deri kürkler bunlara ne gerek var? Gereksiz dedim. Orada noktaladım bu olayı. Afra Saraçoğlu dün gece Fenerbahçe'nin maçı vardı İstanbul'da Lyon'la Fransız takımıyla Biliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için. Afra Evet. Saraçoğlu da Fenerbahçe'nin eski çok değerli başkanlarından Rüştü Saraçoğlu'nun torunu olduğu söyleniyor Afra Saraçoğlu'nun. Çok koyu bir Fenerbahçeli. Afra yıllardır bunu biliyoruz. Dün yine Fenerbahçe formasını giydi. Poyraz'la birlikte maça gitti. Tribünlerde otururken fotoğrafları, videoları falan çekildi. Her yerde var fotoğraflar falan. Afra Saraçoğlu'nun yüzünün güldüğü bir kare göremedim ya. Hep somurtuyor, hep üzgün. Yanında Poyraz oturuyor. Poyraz selfie yapıyor filan. Böyle elinde telefon, cep telefonu. Ama Afra hep üzgün, hep mutsuz. Neden bu kızın yüzü gülmüyor ya? Neden sence? O kadar çok değişik bir soru ki yani hem de zor bir soru. Yani bunu nasıl yanıtlasam? Yüzü herkes aynı şeyi yazıyor. Şu anda siz yazıları okumuyorsunuz. Alttan yazıyorlar burada. Bana yazı Afra gelmiyor. Karakoğlu'nun yüzü gülmüyor. Yüzü gülmüyor diyorlar. Neden gülmüyor diyorlar. Anladınız mı? Yani yüzü ya biraz reklamsal bir şey olduğu için artık bunlar da tiyatrocu zaten. Aynı zamanda dizide oynuyorlar. Film şeyleri, dizi oyuncuları. Yani her türlü rolü ben mi yapacağım? Onlar yapacak tabii ki. Kim bilir neden dolayı. Ama ben Mert'le alakalı olduğunu düşünürüm yine. Çünkü Poyraz'ın tamamıyla onun sevgilisi olmadığını duydum ben. Bana buradan boş boş yazıyorlar işte sevgilisi. Duydum zaten değilmiş de akrabasıymış uzaktan. Ama onunla alakası yok yani. Evet.
Yani insanlar bunun bir ilişki olduğunu, bunun aşk olduğunu zannetmiyoruz diyorlar. Böyle aşk olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Aynen. Afra hep Böyle. somurtuyor. Hep somurtuyor. Hep somurtuyor Afra ve Afra Saraçoğlu arkadaşlar çok durgun. Bir derdi var kadının, yani bir derdi var gibi. Allah korusun, Allah göstermesin. Böyle çok somurtuyor, mutsuz bir görüntü veriyor. Yani bunun neyle ilgili olduğunu çözmem mümkün değil. Onun için sana sormak istedim İpek. Senin Yani öngörün çok bence kuvvetli. ya her zaman insan mutlu olup kahkahalar içerisinde olacak hali yok. Herkesin kendine göre sıkıntıları ve şeyleri var. Anlatabiliyor muyum? Öyle yani. Ya ben Yani gelirken Mert, yani şimdi bir de artı Mert'in ben şeylerini gördüm. Postlarını bir yerlerde, resimlerini filan. Baktım kahkahalar içinde hayatını yaşıyor. Güzel bir hayatı var Mert'in de. Yani çok eğlenceli, mutlu. Ama sonuç itibarıyla baktığım zaman olaya, Afra'da acaba dedim, onun şimdi bu son dakika olduğu için çalışmadan yorum yapmam saçma olur. Yani bu konuyla ilgili olarak. Hakikaten buna çalışıp da söylesem Cuma günü tam yorumlasam olmaz mı? Kimseyi yanıltmak istemiyorum ben. Neden acaba mutsuz kız? Acaba yeni bir şeye başlıyor, yorucu. Onun planı programı var ondan mı? Yorgun mu? Neden acaba? Bilemiyorum ki. Yani. a- e, bu arada Neslişah Helvacı'yla ve Yeşim arkadaşıyla da hiç görüşmediği, Afra'nın hiçbir zaman görüşmediği net Evet, görüşmüyorlarmış. Onu ben de duydum. Bilgim var o konuyla ilgili olarak. hiç Hatta görüşmüyor. dün Lale Arzu bana dedi, bildiğim bir şeyler var mı? Var bildiğim bir şeyler. Ama şu anda bunları anlatmam yanlış olur. Cuma günkü yayınımda hepsini tek tek size anlatacağım. Merak etmeyin. O yüzden mutsuzluğunu ben yorgunluğuna yahut da bir şeye üzüldüğüne yorumluyorum. Yani ne bileyim. Mert Ses dediğin gibi Ya da çok evet mutlu. Nihal. Mert çok mutlu. Mert'i görenler, Mert'le ilgili bilgi aktaranlar, Hayır, Mert öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynur Hanım yazmış. Poyraz'la olduğuna pişman belki. Öyle bir birliktelik yok ki. Onun arkadaşı o zaten. Ben öyle duydum. Duyumlarım bu. Onur'un da duyumları o. Yani onların hatta akraba ya da uzaktan bir... Yani sonuçta Mert bunları biliyor. Ama sonuçta bu iki çiftin, yani iki çiftin derken ben yine onları böyle yapıştırıyorum enerji olarak, Afra ile Mert'i. Mert'e de baktığımda Mert'in de mutsuz olduğu zamanlar oluyordu. Yani ona da bir yaftayı yapıştırmıyordum. Yani illa Mert bundan dolayı mutsuz demiyordum. Ama kim bilir Afra ile alakalı ne olabilir? Bu aralar onların haritalarını incelemeye vaktim de olmadı açıkçası. Bir inceleme yapmam lazım. Biliyorsunuz birisi kova erkeği, birisi yay, birisi hava, birisi ateş. evet. Birbirlerini tolere ederler. Buna cuma günü bakıp profesyonel bir şekilde o haritayı inceleyip size bilgi verebilirim. Şu an böyle kafadan atmasyon, sallamasyon sizleri yanıltmaya benim hakkım yok. Ama tabii ki bakıp gerçeklikleri neyse onlarla ilgili size bilgi vereceğim. Hiç merak etmeyin. Ama bu hafta gerçekten çok yoğundum. Çok yoğundum. Günde 10 seans, 10 seans. Yani diğer insanlarla uğraşmaktan vakit bulamadım. Hiç merak etmeyin. Cuma günü söz veriyorum size, ayrıntılarıyla bakacağım. Peki. Çok teşekkür ederim yayınıma Rica katıldığın için. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hepinizi kocaman öpüyorum. Özellikle sizin buradan abonelerinize. Ama özellikle ve özellikle Lidya, Vicky, Leyla abla, Servin, hepinizi, Nimet Hanım, hepinizi kocaman öpüyorum. Sanıyorum bugün benim Sema ablam gelmemiş Erenköy'den. Ona da ayrıca selamlar iletiyorum. Salı demiştim Burcucuğum ama çok özür diliyorum. Kendi benim özel mesleğimle ilgili doğum haritaları çıkarttım. Bir sürü bakımlar, seanslar, ritüeller falan derken gerçekten bugün hazırlayamadım. Çok özür dilerim. Bir de misafirim gelecekti. İnanın çok yoğunum. Gece 2'de yatıyorum işimden dolayı. Tamam. Öpüyorum. Cuma günü hazırlayacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dostlar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Sevgiler. Bay bay. Bay bay.